Efendim merhaba. Vicdan Vakfı Eğitim Komisyonu adına yaptığımız çok önemli eğitim çalışmalarıyla ilgili doldurduğumuz, hazırladığımız videolarda altıncısıyla karşınızdayız. Bu videolarda sahipsiz eğitimimize bir sahip olmak sorumluluğunda çok sayıda eğitimci, uzman bir araya gelerek hazırladığımız bilgileri size sunuyoruz. Buradaki bilgileri gönül ister ki Türkiye'de ileri ülkelerde olduğu gibi bir eğitim şurası toplansın ve o eğitim şurası bu çözümleri bulsun. Ya da çok önemli uzmanlar bir araya kurultay yapsınlar. O kurultay sonucunda açıklasınlar. Maalesef eğitimle ilgili konularda böyle bir makam, mevki ya da bu sorumluluğu hisseden birileri yok. Öyleyse ne oluyor? Ben bilmez, merkez bilir. Ya da Mevzuat Hazretleri Kırmızı Kitap ne emrediyorsa ben onu yaparım düşüncesiyle birçok kayıp yanıp gidiyor. Bu anlamda ne yapmamız gerekiyor? O zaman herkes kendi çocuğunu kurtarsın. Yani çok karamsar bir olayda anlatmıyoruz tabii. Ama sonuçta gördüğünüz gibi Türkiye'nin dünyadaki eğitim sıralamasındaki durumu hiç de iç açıcı değil. Hatay depreminde on binlerce insan öldü ama aynı deprem Japonya'da ya da Şili'de olduğunda orada ölü ya da hasar yok denecek kadar az. Buna benzer birçok olay anlatabiliriz. Dolayısıyla bunların temelinde eğitim var. Yani Hatay'da yıkılan binaların altında hemen hemen hepsinde eğitimi zayıf mühendisler var. Tabii ki başka sebepler de var. Bir tek bu sebep değil. Soma'da 301 tane insanın ölümünde yine buna benzer mühendislik hataları var. Yani burada daha bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bir korona aşısı yapılma çalışması yapıldı. Sonuç fiyasko. Büyük reklamlarla yapıldı ama sonuç fiyasko. Yani o zaman biz denek miyiz? Kobay mıyız? Yani bu durumda çocuklarımızı kobay olmaktan kurtarmak ve çocuklarımızı kurtarmak için o zaman tedbir almak gerekiyor. Korkacak bir şey yok. Endişe edecek de bir şey yok. Fakat bazı vahim hataları, yanlışları söyleyeceğiz ki bunları maalesef pek söyleyen yok. Yok, maalesef yok. Öyleyse bunları can kulağıyla anneler, babalar, öğrenciler, öğretmenler can kulağıyla lütfen dinlesinler. Biz de garantili olarak diyoruz ki bizde darılma gücenme yok. Her türlü tenkit, düşünce, teklifinizi videoların altına yazabilirsiniz. Bunlara da size mutlaka diğer videolarda cevap vereceğiz. Ama şunu bilesiniz ki çocuğunuzu kurtarmak istiyorsanız, onu geleceğe hazır yapmak istiyorsanız bu videoları çok sıkı izleyin. Döndürün döndürün bir daha izleyin. Çünkü burada yüzlerce, binlerce adanmış öğretmenlerin emeği var. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ve Türkiye ve dünyada en ileri eğitim sistemi ne varsa bunlar incelenerek hazırlanmış bilgiler olduğu için damıtılmış bonfile bu bilgileri çok iyi bir şekilde anlar da çocuğunuza uygularsanız o zaman gönül rahatlığıyla yolunuza devam edebilirsiniz. Bu 6. videomuzda cevaplamamızı istenen sorulardan bir tanesi de yeni nesil sorular. Yeni nesil sorular iyi mi kötü mü? Buna bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Yani bunun peşine düştük, gidiyoruz ve bu iyi midir, kötü müdür bunu tartışan yok. Neden? Maaşımı alırım, keyfime bakarım mantığıyla. Ya da biraz önce ifade ettiğimiz gibi ben bilmez, merkez bilir. Mevzuat Hazretleri, Kırmızı Kitap ne emrediyorsa ben onu yaparım mantığı içinde gidiyorsa ve nesillerimiz, çocuklarımız kayboluyorsa bu konuda hangi tedbirleri almamız gerek? Bunu çok açık bir şekilde, korkusuzca ve açık ve dürüst bir şekilde ve bilge bir şekilde tüm Türkiye ve dünyadaki en ileri bilgileri toplayarak cevaplamak boynumuzun borcu. Burada yeni nesil soru furyası var. Bu acaba nedir? Bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Nedir, ne değildir bunu bilmek gerek. Peki bunu cevaplarken biz bu hususları bu çocuklarımızın gece gündüz böyle ağladığı, inlediği, anlayamıyorum, yapamıyorum, edemiyorum, ben galiba adam olmayacağım, ben galiba çöktüm, bittim, battım diyen çocukların kaza sebepleri, trafik kaza sebeplerinden bir tanesi, başlıcalarından bir tanesi de bu olabilir. Yani ne kadar çok dikkat ediyoruz değil mi? Bir araba çarpmasın. Efendim bir kaza olmasın. Cildime bir zarar gelmesin. Saçımın bir teli dökülmesin diye. Hem kendimiz hem çocuğumuz için ne kadar titriyoruz değil mi? Güneş kremlerinden bilmem efendim
makyaj malzemelerine kadar. Peki çocuğumuzun kolu kopuyorsa, geleceği kararıyorsa, beyni çöküyorsa, geleceği simsiyah, zift haline geliyorsa o zaman bu konuda ne tedbir alıyoruz? Gelin o zaman bunu açık ve dürüst bir şekilde dostça konuş. Şimdi bu yeni nesil sorular her meslekte, mesleğe yeni başlayan insanlarda var. Ben de bir kitap yazayım. Bu konuda üstad olayım. Bu konuda en önde gelen biri olayım. Okulumda, ilçemde, vilayetimde, Türkiye'de, dünyada. Herkeste bu var. Hatta bazı öğrencilere ben derim ki ne olmak istiyorsun sen? Doktor olmak istiyorum. Ama bak diyorum ki bak sokağa süpüren çöpçü amca da bir zamanlar doktor olmak istiyordu. Ama sonuçta şartlar bu duruma geldi. Neden? Çünkü o bu doktor olma niyetine sahip ama bunun gereklerini yapmamış. Sonuç bu. Dolayısıyla bir hedefe inanmışsak o hedefin gereklerini, adımlarını eksiksiz yerine getirmek gerekiyor. Bunun için bu yeni nesil sorun nedir? Ne değildir? İyi midir? Kötü müdür? Bal mıdır? Zehir midir? Bunu gayet açık bir şekilde açıklayacağız. İnanın bu bilgileri teyit etmek için kapı kapı dolaşıp Türkiye'nin en büyük kitap yayın evleri, ders kitabı yayın evleri, bu konunun uzmanları, onlarla teker teker oturup konuştuğumuz zaman hemen hemen hepsi %99'u hatta %100'ü diyebilirim ki dediler ki aynen dediğin gibi. Aynen teşhislerin çok doğru. Aynen katılıyor. Yani hiçbir tanesine %1 bile %0,1 bile itiraz eden olmadı ve hepsi onayladı. Hepsi onayladı. Hepsi dediler ki aynen dediklerin doğru. Aynen altına imza atarız. Aynen çok doğru dedikleri bu. Peki o zaman neden bu yangını kimse söndürmüyor? Neden bu alevi kimse söndürmek için gayret etmiyor? Herkes ne yapıyor? Halının altına süpürüyor pisliği. Böylece yarına erteliyor bütün problemleri. Şimdi bu çocuğumuzun her gün okula gittiği zaman saatlerce, onlarca, yüzlerce yeni nesil soruyla muhatap olduğunda bunların gerçeği nedir? Yani bu çocuk elma mı yiyor? Elmanın yaprağını mı yiyor? Yoksa elma ağacının kabuğunu mu yiyor? Yoksa kökünü mü yiyor? Dallarını mı yiyor? Elma yesin değil mi? Yani işin özünü yesin. Bunu anlamak gerekiyor. Ama bunu anlamak için maalesef ve maalesef ben bu konuda en az 10 senedir kendimi yırtmama rağmen hiçbir kimseden bu konuda bir cevap alamadım. Ama bu konuyla ilgili bir aldığım bilgileri topladığım zaman şöyle ağzını örter. Çok haklısın, çok haklısın, çok haklısın diyen korkak insanlardan onlarca yüzlercesinin ismini size sayabilir. Dolayısıyla sizi asla korkutmak istemiyorum. Ama burada bir gerçek var ki yeni nesil soruyu üretecek biz yeterlilikte sahip bir ülke miyiz? Keşke olsun. Keşke olsun. İftihar ederiz bununla. Gurur duyarız bayrağımızla, buluşlarımızla, icatlarımızla. Ama biz dünyada kaç tane ilaç bulmuş durumdayız? Hazır ilaç fabrikasını kapat. Kaç tane hastane cihazı bulmuş durumdayız? Kaç 10 senedir satılan bir marka otomobilimiz, uçağımız var. Her şeyi %100 kendimize ait olan. Gördüğünüz gibi bol bol tren kazası var. Korona aşısı perişan bir durumda ve acaba o korona aşısını bulanlar kendisine ve çocuklarına o aşıyı yaptı mı? Buna dair çok araştırmış olmamıza rağmen herhangi bir şey olmadı. O zaman tutup da acemi nalbant tutup da nalı takarken başkasının nalına zarar vermesi ilgili bir hikaye var. O hikayeyi hatırlatmama gerek yok. Burada çocuklarımız deneme tahtası değil. Onun için buradaki yeni nesil soruların kalitesi var mı, iyi mi, kötü mü, ne durumda? Bunu anlamak gerekiyor. Buna biraz gelin kafa yoralım. Bunlar bir kere yeni nesil soru hazırlayacak biz yeterlilikte miyiz? Yani bir soru tipini değiştirmek demek ne demek? Yani yeni bir uçak keşfetmek, yeni bir aşı bulmak, yeni bir uzaya çıkmak. Yani hiç abartmıyorum. Bundan çok bir farkı yok. Çünkü mühendisliğin, tıbbın kökünü, aslını, temelini bu sorular oluşturuyor. Matematik, fizik, kimya bilmeden mühendis olunur mu? Asla olmaz. Doktor olunur mu? Asla olmaz. Yani buradan anlayın. Yani deyin ki şöyle bir örnekle anlatayım. Bir bina altın kaplama ama kolonları çürük. Ne oldu o zaman? Yani o zaman bu binada yaşamak ister misin? Nedir bu? Bir felaket. Şaban Bey bir hikayeyle bağlayayım olayı.
Şaban Bey ev aramaktan yorulmuş. Gariban bir Şaban Bey bir ev aramaktan yorulmuş ve akşam yorgun argın bir şekilde hanımına haber geliyor. Müjde Hanım bir ev buldu. Nasıl bir ev buldun bey? Kira ev sahibi bizi çıkarıyor. Yeni bulduğun ev nasıl bir şey? Diyor ki öyle bir ev buldum ki çeşmelerinden başka her yere akıyor. Nasıl bir cevap? Güler misiniz? Ağlar mısın? Şimdi burada yeni nesil soru icat etmek demek acaba nasıl bir duygu? Biliyorsunuz mahallenizi bir gezin. Bir sürü dükkan görürsünüz ki böyle törenlerle, şunlarla bunlarla açılır ama 3-5 ay sonra kapanır. Ben de etrafıma bu gözle baktığım zaman mahalleme her ay açılan dükkanları şaşalı, törenli sonra birkaç ay sonra iflas ettiğini, kapandığını görüyorsun ve önünden geçerken insanın için ağlamak geliyor. Çünkü bir yuva yıkılıyor. Peki burada o zaman çocuklarımızın kanına giriyorsak, onların kolonlarını, kemik yapısını bozuyorsak o zaman bu konuda ne yapmamız lazım? Öyleyse bu konuda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Gelin bu konuyu mertçe, dürüstçe tartışalım. Burada yeni nesil soru bal mıdır, zehir midir, iyi midir, kötü müdür? Buna bakalım. Bir kere bir insana yapılabilecek en önemli gıda nedir? Gıda sıralamasında en önemli şey nedir? Baklava mı? Hava mı? Tabii ki hava. Börek mi? Su mu? Tabii ki su. Bir insan ömür boyu baklava börek yemese hiçbir eksiği olmaz. Vücudunda hiçbir arıza meydana gelmez. Ama hava su en ufak bir aksamada insan çökmeye başlar. Öyleyse burada hava gibi, su gibi olan soruları vermeden bir sayfa uzunluğunda bir sayfayı kaplayan sorular üretmek ne demek? Ve çocuk nasıl anlayacak bunu? Özellikle bu yeni nesil sorular genellikle ortaokul ve ilkokul alanında. Neden? Bu konuda teftiş sistemi iflas etti. Daha önceki senelerde çok uzman müfettişler vardı. Matematik uzmanı müfettişler çok iyi matematikçi ve matematik öğretmenlerini teftiş eder. Fizik uzmanı fizik öğretmenlerini teftiş eder. Kimya uzmanı müfettişler kimya öğretmenini teftiş eder. Ama şimdi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Duymuyor. Ve öyle feci şeyler duyuyoruz ki öğrencisine sınavdan önce sınav sorularını veren öğretmenler var. Buna herkesin isyan etmesi gerekiyor. Herkesin isyan etmesi gerekiyor. Ne demek bu? Rüşvet gibi bir şey. Ve bunu duyan anne baba üstünü örtüyor bunun ve evladım 100 aldı diyor. Daha sonra geçen İstanbul çapında yapılan sınavda 100 alan bir öğrenciye sordum. Şöyle kulağına sor. Bak dedim ismini söylemeyeceğim. Lütfen bana açıkla dedim. Bu 100'ü sen hak ederek mi aldın? Hocam dedi sorular çalındı ve biz onları kendi aramızda paylaştık, yaptık, ettik ve hiç kimse duymadı ve duydu ama duymazdan geldi ve 100 aldım. Normalde sorduğum zaman o sınavdaki sorulardan, vasat sorulardan 100 üzerinden ancak 10-15 alacak olan çocuk 100 aldı. Peki buna anne baba neden göz yumuyor? Neden bu okul müdürü buna göz yumuyor? Neden Milli Eğitim Müdürü buna göz yumuyor? İşte burada ne diyoruz? Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Öyleyse çocuklarınızı kurtarın. Böyle bir öğretmen varsa hemen isyan edin. Deyin ki sen çocuğuma kötülük yapıyorsun. Sen yazılıdan önce yazılı sorularına benzer soru verme yapamazsın. Böylece bu çocuğa diyorsun ki sen bu soruları ezberle. Böylece al 80-100 geç. Yani müfredat ne oluyor o zaman? Bu müfredattaki konuları bilmezse bu çocuk yarın iyi bir öğretmen, iyi bir mühendis, iyi bir doktor asla olamaz. Yani sadece burada bunun adına sahtekarlık denir, rüşvet denir ve benzer soru diyerek veriyorlar 5-10 soru. Bunu da ezberletiyorlar. Özellikle özel okullar bunu yapıyor. Ve ondan sonra çocukların ve anne babanın hoşuna gidiyor bu afyon uyuşturucu. Ama çocuklar çöküyor tabii. Çöküyor. Lay lay lom ile okul bitiyor ve bunun hesabını da kimse sormuyor. O özel okul patronları da bu paralarla keyiflerini sürüyorlar. Bu para haram zıkkımdır. O çocukların hayatını yakıyorsun. Yapmayın böyle bir şey yapmayın. İngiltere'de, Japonya'da öğretmenler şunu söylerler. Derler ki bir öğrenciye hak ettiğinden 1 puan fazla vermek vatana ihanettir. Gerçekten doğru. Niçin? Eğer ona 1 puan fazla verirsen öğrenmeden aldığı o puanla yarın mühendis olduğunda yaptığı inşaat yıkılır. Doktor olduğu zaman hastası iyileşmez ya da ölür. O zaman sorumlusu kimdir? Sorumlusu o zaman Türkiye'de görüyorsunuz bugün 2 diploması var. Üniversite bitirmiş ama işsiz ordusu sokakları dolduruyor. Öyleyse bu nedir? Bir aldatmadır, rüşvettir. Yani patron kılıklı eğitimci olmuş insanlar, bunlara eğitimci denmez normalde. Bu nesillerin sırtından parasını kazanır ama çocuklarımız çöker. Sonra gelir 20-30 yaşına işsiz kalır ve ondan sonra al sana terör. Al sana tehlike. Bundan büyük tehlike var mı? Ama bunun
acının durumunu görmüyor. Dolayısıyla bu yeni nesil soru demek kısa, bir sayfada en az 4 soru olmalı. Ölçülerinden biri bu. Bir de bir soru hazırlamak demek çok ağır ve zor bir iş. Yani yeni başlayan, mesleğe başlayan bir öğretmenin becereceği bir iş değildir. En az 5 yıl tecrübe isteyen bir bilgidir. Bu bilgiyi gerektirir. Bu olmadan soru hazırlamak mümkün değil. Yani ileri ülkeler bu öğretmenleri ne yapıyor? Staj yaptırıp sonra o stajı geçip usta öğretmen haline geliyor. Ama burada böyle bir şey yok. Bakıyorsunuz lise matematiğine giriyor öğretmen ama ortaokul matematik mezunu. Tam bir skandal. Vahim, vahim, vahim mi vahim. Ondan sonra bununla ilgili çok skandal şahit olduğum olaylar var. Keşke yetkililer deseler ki o skandalı bize bir anlat. Ama burada anlatmayacağım. Çok merak eden olursa onlara özel olarak anlatırım. Şahit olduğum skandalları anlatabilirim. Uzun soru yani bir sayfayı dolduran soru çöp sorudur. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Ama bu kısa sorularla yani öz, kısa, etkili, işin hava su gibi etkili olan soru tiplerini bitirdikten sonra bu uzun sorular olabilir. Ama kaliteli olmak şartıyla. Kaliteli olmak şart. Yani uzattıkça içine o kadar böyle çer çöp doldurulan sorular var ki yani çocuğu canından bezdiriyor. Elmanın tadını almak yerine elmanın ağacının kabuğunu yalamış gibi oluyor. Ve sonra çocuk ne oluyor? Ben bu işi anlayamıyorum. Ben bu matematiği anlamıyorum. Ben bu fen, fizik anlamıyorum deyip ne oluyor? Okumaktan vazgeçiyor ve okumuyor. Ve sınıfları da hak etmeden geçen çocuklarda ne oluyor? Aslında bir rüşvet alan, rüşvet veren bir duruma düşüyor ve sonra diplomalı işsiz. Keşke onları mezun etmeyip, sınıfı geçirmeyip onları geçemiyorsa, sınıfı geçecek bilgisi yoksa, okulu bitirecek bilgisi yoksa o zaman bu çocuk gitsin tarlada çalışsın. Tarımla uğraşsın, sanayiye gitsin. Bir an önce ekmeğini kazansın. 20-25 yaşında işsiz kaldığı zaman bunun vebalini, bunun sonucunu, bunun vehametini kim temizleyecek? Bundan büyük terör var mı? Aç insan her türlü pisliği yapabilir. İşsiz insan her türlü pisliği yapabilir. Bunun altyapısı böylece oluşmuş oluyor. Öyleyse sorular bir kere bir nokta kadar fazla ya da eksik olmaz. Bunu şöyle açık bir örnekle anlatayım. Mesela İstiklal Marşı, şaheser bir eser. Ondan bir harf değiştirin ya da bir harfi ekleyin ya da çıkarın. Değiştirin ya da. Ne olur? Anlam bozulur değil mi? Çok komik ve anlamsız bir şey çıkar ortaya. Sorular da böyledir. Yani uzun soru demek çocuğa zarar demek. Ama uzun sorular şu şartla olabilir. Yani temel soruları ana gıdayı, hava gibi, su gibi o tipte olan ana besleyici gıdaları aldıktan sonra uzun sorular olabilir ama bunlar azınlıkta olmalı. Azınlıkta olmalı ve ana soruları bitirdikten sonra olmalı. Ve bu uzun soruları güya diyorlar ki işte modern bilmem ne. Bırakın bu yalanları. Bırakın bu sahtekarlığı. Burada evet bu uzun sorularda bir tat, lezzet oluyor bazılarında. Ama bu nereden kaynaklanıyor? Google'ın, Microsoft'un eleman seçerken seçtiği, sorduğu öyle sorular var ki gerçekten kısa, öz, etkili, uzun olabiliyor ama orada o kadar böyle spesifik özel sorular soruyor ki eleman alırken onu bilmeyen mühendis olamaz. Onu bilmeyen o kurumda çalışamaz. Böyle. Şimdi onu kopyalayıp al sen 7. sınıfa, ortaokula, ilkokul öğrencisine sor. Bir sayfa uzunluğunda soruları. Bunun hiçbir mantığı yok. Bu çocuğu yok etmek demek. Bugün 4. sınıfı bitirmiş, 5. sınıfı bitirmiş, ortaokulu bitirmiş ve çarpım tablosunu bilmeyen milyonlarca öğrenci var. Bir mektup yaz desen yazamayacak öğrenci var. Doktora bir derdini anlat, doktora derdini anlatamaz. Mahkemeye düşse mahkemede kendinin suçsuz olduğunu anlatamaz. Yani okuma yazması, matematiği berbat olan çocuklar ortaokuldan, ilkokuldan mezun edilip lise 1'e kadar geliyor. Lise 1'de böyle kaya gibi müfredatla karşılaşınca ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra hadi bakalım bunalıma düşüyor çocuklar ve o sıkıntıyla sınıfı şöyle böyle falanla filanla bir de böyle korsan özel okullar var. Soruları veren. Bunlara ben hain diyorum. Öğrenciye sınavdan önce soru verenlere hain diyorum. Siz de deyin. Aynen katılın buna. Yani bu çocukların bilgisiz, papağan gibi ezberleyip konunun aslını öğrenmeden mezun olmasına sebep olan bu kurumlar bu hatadan vazgeçmeli ve herkes bunun hesabını kesinlikle sormalı.
bunun arkasında durmalı. Burada sadeleştirme tarzı sorular tabii ki bir yeni nesil sorulara dahil değil. Yani mesela bir fizikte ince yarıkta girişim vardı. Tamam, kaldırılabilir, kaldırılsın. Ama sadeleştirmeye evet, ama hava gibi, su gibi ana sorulara kaldırıp da onun yerine uzun uzun hikaye anlatan ve çocuğa özünü öğrenmekten koparan, uzaklaştıran sorulara hayır. Bununla ilgili Türkiye'deki en büyük yayın evlerinden, Türkiye'de mesela bu konuyu detaylı konuştuğum arkadaşlarımdan bir tanesi ODTÜ mezunu Yusuf Meral. Uzun yıllar çok tecrübeli bir hoca. Çok sayıda matematik kitabı olan çok değerli bir öğretmen. ODTÜ'deki hocalar kendisine bu fikirlerimizi söylediği zaman diyorlar ki çok doğru. Son yıllarda gelen çocuklar ODTÜ'ye geldiğinde matematik anlamıyor. Anlamıyor matematik. Görüyorsunuz değil mi? Mühendisler, orada yetişen mühendisler, ODTÜ'nün durumu bütün Türkiye'nin fotoğrafı. ODTÜ Türkiye'deki en üst, en iyi birkaç üniversiteden bir tanesi olduğu halde. Diğerlerinin halini siz düşünün. Dolayısıyla burada bu yeni nesil soru konusunda dikkatli olmaya sizi çağırıyorum. Bu konuda bunun telafisi için böyle uzun soruları, bazen kalitesiz soruları üzerini çizip önce kısa soruları çöz demek lazım. Yani sorunun makbulü nedir? Ana sorular kısa sorulardır. Yani bir sayfada en az 4 tane soru olmalı. Tabii ki burada şunu size sormak istiyorum. Şu anda videoyu bu sorudan sonra durdurup bu soruya bir cevap verin bakın. Kalem iyi midir, kötü müdür? Mesela size bir soru. Zeka sorusu gibi bir şey. Kalem iyi midir, kötü müdür? İnternet iyi midir, kötü müdür? Kitap iyi midir, kötü müdür? Bu soruların cevabını haydi düşünün ve cevabını yazın. Alt tarafa yazın. Neyse, sizi çok merak ettirmeyeyim ben ve bunun cevabını vereyim. Tabii ki şimdi siz diyorsunuz ki kalem iyidir canım, ama kalemi alıp da bu kalemi mektup yazarsan, yazı yazarsan iyidir. Ama birinin gözüne sokarsan kötüdür. O zaman silahtır. O zaman demek ki kalemin kötüsü oluyormuş. İnternet iyi midir, kötü müdür? Canım, internet ne güzel, bak sohbet ediyoruz, bilgiler alıyoruz, görüşüyoruz. İnternet telefonu var, navigasyon var. İnternet bugün yapay zeka var. Ne sorarsan sor. Baklava yapmak dışında, baklava yap bana dışında neredeyse her soruya cevap veriyor. Tabii bu işin esprisi. Baklava yap bana dediğin zaman yapmıyor, ama baklavanın tarifini, en güzel tarifini veriyor ve ona bakarak yapabiliyorsun. Yani burada internet bu kadar işimizi görürken ama internet iyidir, ama internetten hırsızlık yapanlar, İnternetten dolandırıcılık yapanlar, internetten suç işleyenler de var. Kitap iyi midir, kötü müdür? Canım, kutsal kitaplar var, bilim kitapları var. İyidir, ama bir de içinde fenalık anlatan, hırsızlık anlatan, mafyayı anlatan, öven, kötü işleri öğreten kitaplar da var. Yani sonuçta kitabın iyi ya da kötüsü olmaz. Kitabı iyi ya da kötü yapan nedir? İçindeki bilgilerdir. İnterneti iyi yapan nedir? Onu iyi yönde kullanmaktır. Kalemin iyi olması ne demektir? Onu iyi yönde kullanırsan iyidir. Yani aletin iyisi kötüsü olmaz. Onu iyi ya da kötü yapan kimdir? Sahibidir. Yani buradaki yeni nesil sorular da bu anlama geliyor. Bu yeni nesil sorular konusunda sizi çok dikkatli olmaya ve çocuklarınıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Evet, bu soruya yeteri kadar cevap verdik. Sizden ricamız bu çok kıymetli bilgileri, aklınıza gelen soruları yorum olarak videonun altına yazmak, beğen tuşuna basmak, dostlarımızla paylaşmak, bunlar çok çok önemli. Çünkü bu bilgileri başka bir yerde bulma imkanınız gerçekten çok çok zor. Bu yeni nesil soru konusunu kapatıyoruz. Bu konuyla ilgili başka sorularınız olursa da tekrar sorabilirsiniz. Üniversite sınavı ve LGS sınavı yaklaştığı için bu tercihler konusuna da çok soru geliyor bize. Bunlarla ilgili de size bazı yapılan büyük hataları söylemek istiyorum. İkinci sorumuz olarak. Bugün kendimiz sorup kendimiz cevap veriyoruz. Parça parça bunlara cevap veriyoruz. Ya da sizden sorular gelirse onlara da diğer videolarımızda mutlaka cevap vereceğiz. Üniversite sınavı tabii ki çocuğun hayatındaki en önemli meslek tercihi. Artık doktor olduysa ömür boyu doktor olacak. Mühendis olduysa ömür boyu mühendis olacak. Ekonomist olduysa ömür boyu ekonomist olacak. Yani herhangi bir fakülteyi yazdığı zaman, çünkü burada bu tercih çok önemli. Bir de yazdığı yer de önemli. O yazdığı üniversite nerede ve geleceği
düzgün bir üniversite mi? Yoksa 3-5 gün sonra iflas edip kapanacak bir yer olabilir mi? Özel üniversitelerde böyle şeyler söz konusu. Çünkü yani bu yüzden özel üniversite olarak açılıp da daha sonra hastanesi kapanan tıp fakültesi var. Yani hastanesi satılan tıp fakültesi var. Yani o zaman hastanesi olmadan yetişen doktor ne demek? Vahim bir durum demek. Dolayısıyla bu araştırmanın çok çok iyi yapılması gerekiyor. Burada bazı yapılan hataları bir işlememiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi sadece popüler bölümlere odaklanmak. Mesela öğrencimizin bir tanesi babasının jeneratör fabrikası var ama mimar olmayı düşünüyor ve ailede hiçbir elektrik mühendisi yok. Halbuki jeneratör bütün dünyada savaş olan ülkelerde ihtiyaç olan bir alet. Yani öğrencimizin mimarlık istemesi hiç de mantıklı değil. Bunu kendisine söylediğimiz zaman kendisi çok şaşırdı, çok mutlu oldu, çok memnun oldu. Çünkü ailede, sülalede bir elektrik mühendisi yok ama jeneratör üretimi yapıyor aile. Yani mimar olsa ömür boyu iş arayacak. Mimarlık kötü bir meslek değil tabii ki ama ailenin birikimiyle uyumlu bir meslek olması gerekiyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani ailemizin ve gelecekte bu meslek Türkiye'de para kazanır mı? Dünyada para kazanır mı? Çünkü dünya nüfusunun %1'i Türkiye'de yaşıyor. Artık uçağa bindiğiniz zaman 4-5 saat sonra Almanya'da, Hollanda'dasınız. 8-10 saat sonra Amerika'dasınız. Yani tutup da herhangi bir iyi bir iş bulduğun zaman, çok çok yüksek maaş aldığın zaman Türkiye'de yerine Almanya'da çalışmak çok çok normal bir olay. Yani gitmek gelmek de gayet kolay bir iş. Günde çok sayıda sefer Almanya'ya var, Hollanda'ya var, Amerika'ya var. Yani gitmek gelmek çok da zor değil. Dolayısıyla bunları da düşünmek gerekiyor. Yani bir bakkalın bir müşterisi olursa mı daha iyi? 100 müşterisi olursa mı daha iyi? Tabii ki 100 müşterisi olursa. Yani sadece Türkiye'de geçerli meslekleri tercih ederseniz bir müşteriye hitap eden bakkal gibi olursunuz. Ama tüm dünyada geçerli olan meslekleri seçerseniz o zaman 100 müşterisi olan bakkal gibi olur. Yani bu işin müşterisi, iş bulma alanını çok çok iyi hesaplamak gerek. Bir başka yapılan hata puan ve sıralama ya aşırı takılmak. Burada değerli anneler, babalar, öğrenciler, öğretmenlerim size şunu söylüyorum. Burada bu çocuk için, öğrenci için en iyi istediğimiz, en iyi uygun olan en üst olmalı. Yani puanına bakarak değil. Puanı arasında isterse uçurum olsun. Fark et. Yani yıllar önce mesela Kayseri işletmenin kurnaz bir dekanı vardı. Öyle bir reklam yaptı, öyle bir reklam yaptı ki puan bir anda fırladı. Yani buna düşmemek lazım burada. Yani burada bu fakültenin kalitesi nedir? Bu çocuk mezun olduğu zaman buradan nerede iş bulur? Türkiye'de iş bulur mu? Dünyada iş bulur mu? Bunları çok iyi hesaplamak gerekiyor ve o meslekle ilgili başarılı olan ve başarısız olan insanlarla konuşmak gerekiyor. Yani ilk rastladığınız insan o meslekte başarılıysa o mesleği göklere çıkartıyor ama ondan sonra bir başkasıyla görüştüğünüz zaman aman diyor, aman aman bu mesleğe sakın girme, ben girdim yandım. Yani dolayısıyla o mesleği yapan birkaç insanla, farklı ortamlardaki insanlarla görüşmek lazım ve o seçilecek mesleğin, üniversitenin, fakültenin bizzat alanına gidip oradaki bahçedeki öğrencilerle, oradaki asistanlarla, oradaki hocalarla konuşmak lazım. Aman hocam bana bunu gerçeğini anlat. Bu meslekten mezun olanlar iş buluyor mu, bulmuyor mu? Kaç tanesi kaç lira maaş alıyor? Bunu sormak lazım. Ve 5-10 sene sonra ne olur bu mesleğin durumu? Bunları mutlaka düşünmek gerekiyor. Bunları düşünmeden o zaman çocuk okuyor sonra işsiz, bu büyük bir felaket. Bölümleri, diğer bir başlık, bölümleri yeterince araştırmamak. Yani tutup da bir işletme yazdınız. Bu işletme mezunu olan insanlar kaçı iş buluyor? Avukat oldu. Çok havalı, güzel. Nerede iş buldu? Efendim nerede iş bulacak? Hakim oldu, savcı oldu. Yani peki ondan sonra bu herhangi bir bıktığı zaman, usandığı zaman, ya bu meslekten bıktım dediğim zaman ayrıldığı zaman özel sektörde iş imkanı var mı? Yok. Eğer o mesleği 3-5 sene sonra sevmezse ve bu meslekten ayrılıp da özel sektörde iş yapma ihtimali yoksa yandı o zaman. Ne oluyor? O zaman ömür boyu o mesleğe kim yönlendirdiyse onlara beddua ede ede ne yapıyor? Ömrü geçiyor. Saçlar dökülüyor, kamburlar çıkıyor.
ve mutsuz bir hayat oluyor. Yani buradaki meslek seçimi, fakülte seçimi son derece önemli. Burada gayet ciddi bir şekilde araştırma yapmak gerekiyor. Daha çok istediğimizi üste yazmak gerekiyor. Daha az istediğimizi alta. Ve kesinlikle bu mesleği bitirdiğim zaman işsiz kalırım diyorsanız orada kara kara düşünmek. Kara kara düşünmek gerek. Yani okumayacağınız ve mezun olduğunuz zaman mutlu olmayacağınız bir mesleğe sakın ve sakın yazmayın ya da yazacaksanız bunu iyi düşünün. Yani çöpleri halının altına süpürmeyin. Bugün bu gerçeği ortaya koyun. Bakın Nusret ne yapmış? Demiş ki ben okuyamayacağım. O zaman dünyadaki bütün iyi et ustalarına gitmiş, çıraklık olmuş. Yanında çıraklık yapmış, yerleri süpürmüş. Bıçak nasıl tutulur, et nasıl seçilir? Bugün devlet başkanları gelip onun lokantasında et yemek için kuyruğa giriyorlar. Sıraya giriyorlar ve insanlar kat kat fazla parayla onun lokantasından, yemeğinden yemek istiyorlar. Yani burada olayın geleceğini çok iyi düşünmek gerekiyor. Bununla ilgili daha önceki videolarımızda okumak ama iyidir ama nereye kadar? Bunu çok iyi, vicdanlı ve ileri görüşlü uzmanlarla bunu kesinlikle konuşmak gerek. Bir de aile baskısı, aile ve çevre baskısıyla. Oğlum aman işte doktor olsun, oğlum mühendis olsun, oğlum şu olsun, oğlum bu olsun. Yani bu baskıyla yapmak çocuklara çok büyük kötülük olur. Burada bunu çok rahat bir şekilde yapmak gerekiyor. Yani çocuğun yeteneği var mı buna? Bununla ilgili bir örnek verelim. Bununla ilgili bir örnek vermek isterim. Burada takma isim kullanacağım. Olay gerçek ama kendilerinden müsaade almadığım için sadece bir olayı takma isimlerle söyleyeceğim. Ali diye bir öğrencimiz vardı. Dili ağır şekilde kekeme ve Veli Hoca diye de bir kimya öğretmenimiz vardı. O öğrenci Ali'yi ama Veli Hoca çok iyi bir öğretmen, çok iyi kalpli, çok dürüst, çok kaliteli, çok çaplı bir kimyacı ve her öğrencisini kimyacı yapmak istiyor. Ama dili kekeme olan Ali'yi de onu da çok sevdiği için onu da kimyacı yapmak istiyor. Bir gün Veli Hoca'ya sordum. Dedim ki ya hocam dedim sen bu Ali'yi bu Ali gariban, fakir bir aile çocuğu ama çok yetenekli. Bunu neden kimyacı yapmak istiyorsun? Bu çocuğun bir kere kimya yeteneği yok. Ve ağır şekilde kekeme, kimya öğretmenliği de yapamaz. Mühendislik de yapamaz. Ondan sonra kendine uygun bir alan seçtik. Ve kendisi şu anda dünya çapında bir profesör. Ve o Veli Hoca dedi ki hocam sen beni kurtardın vebalden. Ben hakikaten fanatik davranmışım ve çocuğu körü körüne kimyacı yapmak istiyorum. Tabii ki kimyacılık iyi bir alan olabilir ama o kişiye uygun mu? Ali'ye uygun mu? Ve Ali'yi de böylece kurtarmış olduk. Bir çoban çocuğu ama dünya çapında bir profesör oldu. Veli Hoca da bu yaptığı hatadan kurtulmuş oldu. Yani böyle bir fanatik. Herkes kimyacı olsun. Benim mesleğim en üstün. Benim mesleğim dünyada sayılı bir meslek diyerek çocukları yönlendiriyordu. Bundan onu da, Ali'yi de, Veli Hoca'yı da kurtarmış olduk. Bu türlü hatalardan da kurtulmak ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Kontenjanlar ve özel şartlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda her türlü sorunuzu bize sorabilirsiniz. Tercihlerde önemli olan nedir? En çok istenen mesleği daha yukarıya. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda bu seri devam edecek. Aklınıza takılan eğitimle ilgili her türlü soruyu en düzgün, en dürüst, en açık, en üst seviyede, dünya çapında en ileri seviyede cevaplamaya çalışıyoruz. Bu cevapları da başka bir yerde bulma imkanınız maalesef pek fazla yok. Hepinize iyi günler. Diğer videoda görüşmek üzere.